mesajım olacak, paylaşmayacağım. Buranın altından geçerken eğer gözünüze kuru kafa takılırsa o zaman bu şanssızlık getirmesin size diye 7 kere daha geçmeniz gerekiyormuş altından. Ben şimdi size söylemeyeceğim nerede olduğunu ama bakalım görebileceğiz. Burada 1938'de İtalyanlar uçakla bomba atmış buraya 2 tane ve 42 kişi 42 kişi ölmüş burada. Bu duvarda da o bombadan kalan izleri görüyorsunuz. Dükkanlar ki Gotik'te bir sürü var. Şu an bir tanesinin önüne geldik, denk geldik. Bunu gördüğünüz zaman o demek oluyor ki bu Barcelona'nın en eski dükkanlarından biri. Mesela bu dükkan Barreteria Obrak 1924 diyor. Şapkacı en eskilerden bir tanesi. Zehir ya. Zehir. Ama çok tatlı. Mümkünatı yok. Gotik Mahallesi'nin Plaza Catalunya ile yani meydanla o asıl meydanla birleştiği caddedeyiz. Burası Portal de l'Angel. Burada bir sürü dükkan var. İşte Zara var, H&M var. Bütün bildiğiniz o dükkanlar burada var. Bunlar her yerde var zaten de. Burası da alışveriş yapmak için güzel bir nokta. Burası Quatre Gats, yani 4 kedi Katalanca'da. Kediler. Kediler, pardon, çoğu, evet. Modernist zamanda Picasso'nun en çok geldiği yerlerden biri. O zamanın sanatçılarının buluşma yeri, sürekli gelip buluştuğu yer. Şu anda da çok meşhur bu yüzden. Gözlerim güzel. Şimdi girdik, burada yer bulduk. Ben de hayatımda ilk defa buraya geldim. Burayı açacak kişi o zaman birkaç arkadaşıyla işte burayı açmak istemiş. Fakat o zamana göre çok farklı bir konsept ve farklı bir yermiş. Quatre Gats yani 4 kediler. Kedi demek de şey demekmiş aslında. Birkaç kişilik bir yer demekmiş Katalanca'da. Burayı açacak kişi ve arkadaşı için o zamanın sanatçılarından şimdi adını unuttum. Bir dakika, hemen adına bakmam lazım. Size söylüyorum. Casas. Soyadı Casas. Bir tane resim çizmiş. İkisi bisiklete biniyor. Böyle öne doğru eğik. Ve resmin üstünde de şöyle yazıyor. Söylüyorum İngilizcesinden. Bisiklete binebilmeniz için belinizi bükmeniz gerekir. To make something great, yani çok iyi bir şey yapabilmek için geleneklerin dışına çıkmanız gerekiyor demek oluyormuş bu. Bugün de yeni bir bilgi. Şimdi geldi yemeğimiz.
Patatas bravas istedik. Burada böyle getirdiler. Büyük büyük patataslar. Bunu normalde doğrayıp kesiyorlar. Patatas bravasın üstündeki sos alioli sosu, şu beyaz olan. Katalanca işte şey demek, sarımsak ve zeytinyağı. Üstündeki de acı kırmızı biberli bir sos. Bu kroket, yok kroket değil, uyduruyorum. Morina balığı, bacalao, Codfish. codfish İngilizcesi. Buñuelo, böyle kızartma topçukları. Bir de alakasız mini hamburger istedik Kerem'le. Şimdi bunların tadına bakalım. Ben size birazdan en meşhur Katalan tapasları nedir onları anlatacağım. Şimdi burada Kerem'le kafa kafaya verdik ve en meşhur Katalan tapasları nelerdir onun listesini çıkardık. Bunları sayarken de bunu editlediğimiz zaman şuralara bir yerlere yazacak yer var mı? Yazabilir miyiz çevreme? Yazarız. Yazarsınız liste halinde. Şimdi birincisi demin yediğimiz patatas bravas. En meşhur şey, yemeniz lazım. İkincisi kroket. Kroketin çeşitleri var. Domuzlusu var. Domuz yemiyorsanız mantarlısını yiyebilirsiniz. Tavuklusunu yiyebilirsiniz. Çeşit kroket var. Pimientos de padron. Küçük yeşil kızarmış biberler. Acı değil, tatlı biber. Üstü tuzlu böyle. Çok Acısı güzel. da var. Acısı da mı var? Hayatımda hiç acısını yemedim. Çok güzel, çok meşhur. Ondan kesin yemeniz lazım. Huevos cabreados böyle konuşamadım. Patates Sürpriz kızartması. olsun. Nasıl sürpriz olsun ya? Patates kızartması, yumurta üstüne onu böyle karıştırıyorlar. Spanish omelet dedikleri tortilla, patatesli yumurta. Escalivada meşhur bir Katalan tapası. Zeytinyağda böyle pişmiş biber, patlıcan, domates, üstüne bazen peynir koyuyorlar. Bacalao a la launa. Bacalao işte bu dediğimiz şey, neydi Türkçesi? Morina balığı. Çok güzel böyle zeytinyağlı yapıyorlar. O da çok meşhur. Bomba aslında Barcelona'nın Barceloneta bölgesinin meşhur bir tapası. Kroket gibi, kroketin büyüğünü düşünün. Ortasında da et ya da şey var, domuz olabiliyor. Böyle kocaman büyük kroketler gibi düşünün. Pan con tomate ne demek? Domatesli ekmek. Ben çok seviyorum. Ben de Bazen seviyorum. çok güzel yapıyorlar. Özellikle bazı yerlerde. Hatta bazen siz kendiniz yapın diye böyle ayrı ayrı getiriyorlar. Ekmek, sarımsak, zeytinyağı, domates. Siz onları alıp üstüne sürüp işte sarımsağı böyle yapıyorsunuz, domatesi böyle yapıyorsunuz, zeytinyağını döküyorsunuz. Kendiniz yapıyorsunuz. Kışın grip için birebir. Birebir. Virüsleri öldür. Pan con tomate'yi genellikle zaten her yerde soruyorlar istiyor musunuz diye. İsteyin. Sordukları zaman isteyin. Tatlılara gelirsek de en meşhur Katalan tatlısı crema catalana. Bildiğiniz sizin krem brûlée Fransızların vardır ya, muhallebi üstünü yakıyorlar böyle şeker katmanı. Bu çok meşhur crema catalana. Ben seviyorum tabii ki, her şeyi sevdiğim gibi ondan yiyebilirsiniz. Bir de mellimato diye bir Katalan tatlısı var. O da peynir, bunların mato peyniri. Üstüne de mel, işte bal demek. Bal döküyorlar. Birazcık yalan bir tatlı. Ben çok hoşuma gitmiyor. Bunlar en meşhurları. Şimdi biz burada birkaç tane şey yedik. Şimdi bir tane daha tapasçıya gideceğiz. Daha modern olan bir tapasçı şeyden sonra, tarihi yerden sonra. Bakalım orada neler yiyeceğiz. Onları da çekeriz. Tapaslardan kroket söyledik. Önemli. Escalivada demin bahsettiğim o zeytinyağlı patlıcan biber bilmem ne, ondan söyledik, ekmeğin üstünde geliyor. Bir de yumurtalı patates söyledik. Yeterince patates yememiş oluyoruz çünkü kroket içerisinde, patatas bravas içerisinde. Krokette patates yok. Patates yok ki. Ne olur olmasın, var mı? Çocuklar, Kerem 2 sene sonra burada yaşadıktan 2 sene sonra kroketin aslında patatesten yapıldığını şu anda öğreniyor. Gerçek. Kerem neden yapıldığını zannediyordu? İğrenç bir şey ama patates değil yani. Patates. Patates. O kadar çok yedik ki ve yediğimiz her şey o kadar patatesliydi ki, yani sanırım bugün yediğimiz her şeyin içinde patates vardı. Şu an mide fesatı geçiriyorum. Göbeğimi gördünüz mü? Bu sefer gerçekten göbeğim var. Hani geçen ilk videoda yanlışlıkla çıkmıştı ya.
benimle dalga geçiyor. Laramla'ya mı çekeceğiz diye. İnsanlar Laramla diye ölüp ölüp bitiyor. Biz nefret ediyoruz da. Çantamı önüme alayım. Kerem de şu an sırt çantasını önüne aldı. İğrenç bir yer. Burası çok çirkin bir yer bence de. La Rambla, Barcelona'nın en meşhur caddesi. Ortası gördüğünüz gibi insan yolu, yürüme yolu. Yanlardan arabalar geçiyor. En turistik yer olduğu için en çok hırsız da burada var. Hiçbir şeyinizi çaktırmadan hep kolunuzdan saatinizi alırlar yani. Alırlar ve giderler. O yüzden burada dolaşırken çantanızla, ceplerinize mukayyet olun. Böyle yürürken adamlar geliyor yanınıza. Haşhaş, kokain, marihuana diyorlar. Onlara yani gitmeyin bence. Zararlı şeyler bunlar. Sakın ve sakın La Rambla'nın üstünde bir yerde yemek yemeyin. Bir şey içmeyin, bir şey almayın hatta çünkü her şey çok pahalı. Bir tane şey var. Size şimdi güzel bir yer göstereceğim. Buranın meşhur donatçısı ve çikolata dükkanı. Evet burası çök ama çok kötü. O zaman gel çekemedik. Çünkü saat 9'a 10 geçiyor ve kapanmış çök. Vloggerlıkta bir devrim yaratıyorum Vlogger. ve her yere kapandıktan sonra gidiyorum. Kerem'le karar verdik ki bu gotik mahallesi konusu bir vloga sığmadı. Bunu biz part 1, part 2 yapalım. Çünkü Bokerya'yı falan daha çekmedik. Yani daha aslında çekecek çok şey var. Bokerya da buranın meşhur marketi. Onları çekeriz falan, onları artık part 2'ye koyarız diye düşündüm. Ben şu an bu kadar yani. Şu an bir şey çekemiyorum çünkü kapandı. Çünkü saat 9.30. Çünkü Katalanlar tembel. Çünkü Katalanlar tam Kerem... İstiklal'de böyle bir yer kapalı olur mu bu saatte? Olur abi, saat 9.30. Olmaz. Bütün çikolatacısı, Beyoğlu çikolatacısı, İnci Pastanesi, Kızılkayalar, Öztürk Büfe. Hep Suat Usta Tantuni, Emine Ana Tantuni. Niye gidip orada yaşamıyor ben anlamadım yani. Git İnci ye pastane. Yiyorum zaten. Utanma mı? Yiyorum. Niye şu an Bokerya'nın önündeyiz? Okudum biraz da burada okudum. Söyleyeceğim, bizi yorgunluk başımıza vurdu. Videoyu kapatıyorum çünkü eve gidip sindirim çayı içmem gerekiyor.